Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Üstelik Uzak Doğu'dan, Malezya'dan, Thaipusam. Geçtiğimiz günlerde oradaydım. Yıllar önce tanıştığım bir festivalde ama ilginçliğini görüntüleri görünce siz de anlayacaksınız. Thaipusam ne? Malum Hindulara ait bir festival. Biraz çile festivali, acı festivali. Daha önce tanışmıştık. Bütün dinlerde var. Yüzyıllar önce İngiltere'den bu bölgede çalışılmak üzere getirilmiş Hinduların torunları bunlar. Sayıları birkaç yüz bin. Ama öylesine bir festival ki Hindu takvimine göre ya Ocak ayının sonları ya da Şubat ayının başına denk düşüyor. Lord Murugan'ın bir heykelinin olduğu Batu Cave diye bir mağara, yüksekçe bir merdiveni olan bir mağara. Buraya kadar şehrin değişik bir yerlerinde toplanıp yürüyüşe geçiyorlar. Ama bilindik bir yürüyüş değil bu. O çıplak vücutlarına birbirinden farklı meyveleri, küçük süt kovacıklarını, farklı şeyleri asıp üstlerine de bayağı ağır objeleri yüklenip yaptıkları bir çile yürüyüşü. Üstelik Malezya'yı düşünün. Yani günlük ısının 30-40 derece olduğu bir yerde birkaç kilometre yürüyen binlerce insan. O yürürken benim bile zorlandığım o mesafeyi üstlerindeki ağırlıklarla yürüyorlar. Şu anda Thaipusam'dayız. Malezya'da yaşayan Hinduların en büyük bayramı bu. Şubat ayında Dolunay Endeksi yapılan bir bayram. Dünyadaki bütün inançlara saygım var. Bütün inançlar, renkleri, birbirinden farklı düşünceleri, felsefeleri kapsar. Hepsinde amaç insanın iyiliği, güzelliğidir. Ama bazen inançlarda trans dediğimiz insanın bambaşka bir dünyaya yaptığı yolculuk söz konusu oluyor. Thaipusam da bunlardan biri. Bu hazırlık aşaması çok ilginç. Saçlar tıraş ediliyor. Aynısını Mekke'de, Kabe'de gördüm ben yıllar önce. Yani sıfıra kazınıyor saçlar. Hatta bebeklerin ve çocuklarınki bile bunu pirinç unuyla, bulamaçla kapatıyorlar. Büyük olasılıkla güneşten etkilenmesin diye yapılan bir çalışma. Peki herkes bunu yapmak zorunda mı? Evet, kimileri çocuklarını, bebeklerini bile bu ritüele uygun hale getiriyorlar. Ama hayır, her ailenin mutlaka bir adayı, zaman zaman da vekalet verilmiş bir kişisi bunu yapabiliyor. Benim bunu niye yapmadığımı merak ediyorsunuz değil mi? Vallahi Hindu değilim. İlk gittiğim yıllarda birbirinden farklı boyutlarda o bölgenin meyveleri, düryan, ananas, mango, değişik meyve türevleriyle karşılaşmıştım ama en son gittiğimde meyveler biraz giderek küçülmeye başlamıştı. Elmalar vardı, limonlar vardı, bazıları gül koymuşlardı, lale koymuşlardı. Bu arada da küçük küçük ibrikler içinde sütler gördüm. Peki niye yapılıyor? Bu bir kefaret ödeme olayı, acı çekme. Yani Şiilerde Caferilerin, zaman zaman Kadirilerin, Cerrahilerin yapmış olduğu çile zikirlerinin benzerini bunlar vücutlarının değişik bölgelerine astıkları objelerle yapıyorlar, meyvelerle yapıyorlar. Şu anda küçük bir çocuk, o da birazdan transa girecek. Vücudunda ciddi bir ağırlık var. Batuk mağarasına giriyor. Bunun benzeri büyükleri vücutlarında 10-15 kiloluk meyvelerle aynı yolculuğu yaparken gariptir, kan akmıyor. Bir parçalanma yok etlerinde, derilerinde. Ama ciddi bir acı çekme, bir çile çekme. Trans halinden çıkmak da kolay değil. Bayılanlar, dünyada nerede olduklarını bilemeyenler, çıldıranlar bile söz konusu. Şu anda ateşiyle yukarı çıkan birini görüyoruz. Peki bunun sonucu ne oluyor? Valla o muhteşem mağaranın içine girildiğinde, mağara muhteşem çünkü tepesindeki delikten sızan ışıkla olağanüstü bir görüntü. O mağaranın içine eşlik ettikleri o çile çeken kişinin yanında Hindi dilinde çok farklı teraneleri, şarkıları ve ritüel sözlerini söyleyerek, tekrarlayarak bir armoni oluşturuyorlar. O armoni içinde de oraya, o noktaya gelmiş kişinin üzerinden o objeler çıkarılıyor ama kanama oluyor mu? Oluyor. Onu da bu işin uzmanı olan kişiler sanırım küllerle bir şekilde kapatıyorlar. Batu mağarası, İngilizce Batu Cave deniyor. 272 basamak. Ben çıkarken çok zorlandım. O uzun yürüyüşten sonra üstünüzdeki objelerle, meyvelerle, küçük süt kapları ve ağır o metal yığınlarıyla yürürken dans ediyorsunuz, zikire giriyorsunuz. Bu zikire girerken söyledikleriniz Hindice pek anlamadım ama bunu yapmak için sıraya giren insanların sayısı milyonu buluyor. Çünkü salt Malezya'daki Hindular değil, başka ülkelerdeki Hindular da bu kutsal mekana gelmek için çaba gösteriyorlar. 10.000'i aşkın turistin de sadece bu olayı izlemek üzere oraya bulunduğunu resmi raporlardan gördüm.
Evet, vücuda saplanmış şişlerin üzerinde değişik tanrı heykelleriyle Hinduların kutsal sancılı tanrıdan heykeli ilerliyor. Sabahın en erken saatlerinden beri yollardalar, güneş altında. Ve akşam olmak üzere 24 saatten beri devam eden bir seremoni bu. Thaipusam. Binlerce insan böyle bir gösteri yapıyor. Ortadaki heykel Tanrı Shiva. Malezya'da bu işi bir turizm gösterisine dönüştürmek isteyen anlayışlar olabilir ama gerçekten bir inanç ritüeli. Bunun benzerlerini başka dinlerde rastladık. Peki bunu yaparken bu insanlar hep aynı mı? Hayır. Davranışlarında değişimlere tanık olduk bu 20 yıl içinde. Geçmişte benim tanıştığım, röportaj yapmış olduğum katılımcılar ailenin belirli fertleriydi. Bebekler vardı, çocuklar vardı, yetişkinler vardı. O kancaları bayağı olta gibi, yani orkinoz avlamada kullanılan bir olta düşünün. Onun onlarcasını sırtına geçirmiş kişi ailenin bir ferdi olurdu ama bu son gelişimde garip bir şekilde bunu vekaleten para karşılığı yapanlarla da karşılaştım. Demek ki zaman zaman inançlarda da güncellemeler olabiliyor. Peki bu kadar yorucu şeyi yaparken nelerle karşılaşıyoruz? Vallahi o yalın ayak çıkılan merdivenleri ben mecburen ayakkabımla çıktım. Bir şey demediler ama kötü kötü baktılar. Bu gördüğümüz merdivenler sabaha karşı hınca hınç doluydu. Kalabalık izine çekme imkanımız olmadı. Şu anda çekim yapabiliyoruz çünkü koşullar çok zor. 40 dereceye varan bir sıcaklık, kalabalık ve yer yer getirilen yasaklar gayet doğal. Bir tapınaktayız. Çekim her zaman her türlü ortamda müsait olmuyor ama gördüklerimiz çok ilginç. Burada insanın kendi vücuduna vermiş olduğu ızdırabı farklı yöntemlerle görüyoruz. Binlerce, on binlerce terliği, ayakkabıyı merdivenlerde görüyorsunuz. Ortalık bir anda o taşınan yüklerin getirdiği çöple doluyor. Ama ertesi gün hiçbir şey kalmıyor. Tertemiz oluyor. Çünkü Malezya hakikaten çok temiz ve temizliğe özen gösteren bir anlayışın yönettiği ülke. O yüzden yani o binlerce, on binlerce insanın yapmış olduğu o ritüelden sonra bir gün sonra mağaraya gittiğiniz zaman muhteşem tertemiz bir mağarada karşılaşıyorsunuz. Bütün bunları yaparken neler alınıyor, neler satılıyor? Çok şey alınıyor, çok şey satılıyor. Örneğin böyle eskiden böyle kaynana zırıltısı sesi çıkaran aletler vardı. Belki ritüellerde eşlik etsin diye. Onun dışında çıkanlar ayakkabı satılıyor. En çok onu gördük. Bunun dışında neler yapılıyor? Bir sürü insan da para topluyor. Yani dışarıda böyle garip şeyler görüyorsunuz. Dev kumbaralar görüyorsunuz. Bunlar resmi yolda alınan bağışlar için. Bir de bir sürü dilenci oraya gelip katılımcılardan para alıyor. Görsellik olarak muhteşem ama dediğim gibi sıra dışı bir ritüel. Yapanların birkaç gün sonraki durumlarını bilmiyorum. Ama vücudunuzda 5-6 kilo meyveyi kancalarla yapıştırdığınız zaman pek de o kadar rahat uyuyacağınızı sanmıyorum. Özellikle sırtınızdaki ağrılar sizi biraz uykudan alıkoyabilir. Tam 24 saat devam eden bir tören bu. Benzerleri dünyanın değişik bölgelerinde var demiştim. Singapur'da, Langkawi'de benzerleri yapılıyor. Malezya'da yaşayan Hintli nüfusun yapmış olduğu bir bayram ama dünyada değişik dinlerde, değişik mezheplerde bunun benzerliğini görmek mümkün. Sri Lanka'da Hinduları, Budistleri, hatta Müslümanları gördüm bu tür etkinliklerde. Çok daha vahşicelerini yapanları da gördüm. Bu inançta bir zikir diye nitelediğimiz bir trans hali bütün dinlerde, bütün inançlarda mevcut. Kuala Lumpur'da yapılan her sene Şubat ayında Aya Endeksi, Dolunay başlangıcında yapılan bu etkinlikte 2 milyona yakın insan Batu mağarasına giriyor. Bütün bu yolculuk boyunca vücutlarına çengellerle astıklarını mağaranın içinde özel bir törenle çıkartıyorlar. Kansız olması o kişinin tam anlamıyla transa girmesinin bir göstergesi. Evet, bu Thaipusam bu kadar ama bunun benzerleri dünyada var. Farklı ülkelerde, farklı bölgelerde var. Biz bunlara zaman zaman tanıklık yapmaya devam edeceğiz. Umarım bu videoyu beğendiniz. Yeni videolarla yeniden buluşmak üzere. Yorumlarınızı, isteklerinizi, eleştirilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.